Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda UFO tamiri yapacağız. Malum kış ayları geldi. Havalar soğumaya başladı. Havalar soğuduğu için doğalgazı açmadan önce evimizi öncelikle gündüz havalar sıcak, akşam biraz daha soğuk olduğu için petekleri pek de açma gereği duymuyoruz. Duymadığımız için ekseri böyle ilkbaharlarda ve sonbaharlarda ekseri ısıtma yöntemimiz UFO tarzı rezistanslı ısıtıcı kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir müşterimiz bunu düşürmüş. Şöyle zaten burası yamuk. Şöyle burayı gösterebiliriz. Tamam. Düşürmüş. Camı kırılmış arkadaşlar. Camı kırıldığı için getirmiş. Usta camını değiştirelim diye geldiler. Teli değiştirmeye gerek yok usta, sadece camını yapalım dediler ama maalesef bunu yapamayız arkadaşlar. Niçin? Şimdi biraz yaklaştıralım kamerayı. Tam fazla değil. Şimdi şöyle arkadaşlar, ısına ısına tel içeride belirli bir boşluk yapar. Yani bunu nasıl söyleyeyim? Tel gergin değil de normalde telimizin boyu şu kadardır arkadaşlar. Budur. Baktığınız zaman Allah Allah bu buraya nasıl olur diye şaşırabilirsiniz ama biz bunu şimdi tamirini yaparken sizlere izah edeceğim. Cam değiştiği zaman teli mecbur değiştiriyoruz arkadaşlar. Teli eğer değiştirmezsek yarım saat sonra ya da bir saat sonra tel kendiliğinden kopacaktır. Onun için cam tamiri yaptığımız zaman telle birlikte değiştiriyoruz. Diyelim ki cam kırık değil, tel kopuk değil ama UFO'muz ısıtmıyor. Bunun sebebi ne olabilir? Arkadaşlar burada termostatımız var. Ben bu kadar bilgiyi sizlere anlatmamın aslında sebebi, normalde videomuz bu değil ama biz işte UFO tamiri nasıl yapılır diye bir video çekecektik ama sizlere teferruatlı bir şekilde bilgi veriyorum ki videomu izlediğinizde hem anlayabilirsiniz hem de elinizdeki cihaza müdahale edebilirsiniz arkadaşlar. Eğer camımız sağlam ve telimiz sağlamsa, yani bunun farkına varabiliyorsak öncelikle şunu kontrol etmemiz lazım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çıt çıt diye ses çıkıyor. Yani bu çıt çıt eden ses aslında içeride bizim UFO'lara kullandığımız şu termostattır arkadaşlar. Çıt çıt sesini veren de budur. Şöyle yaklaştır. Bu böyle aşağı yukarı açtığınız zaman çıt çıt diye ses çıkartır. Eğer çıt çıt diye ses çıkartmıyorsa buradaki tırnak birbirine yapışmıştır arkadaşlar. Yapıştığı için ya da yukarıya doğru ayrılmıştır ki bir ihtimal öyle oluyor. Bazen yapışabiliyor. Elektriği göndermediği için bu bir nebze anahtar görevi görüyor arkadaşlar. Faz giriyor, faz çıkıyor. Bunu termostat dediğimiz mevzu bu burada kenarda kalıyor arkadaşlar. Bunun içinde hassas bir yapımız var. Isındığı zaman genleşme yapıyor. Genleşme yaptığı zaman mandal ayrılıyor arkadaşlar. Ayrıldığı için de otomatik olarak elektriği kesiyor. Demir tekrar soğuduğunda ayak açılıyor. Elektriği veriyor. Tekrar ısındığında tekrar genleşme yapıp ayağı geri ayırdığı için UFO'yu böylelikle sürekli aç kapa olarak kullanabilmemize yarıyor arkadaşlar. Biz şimdi UFO tamirimize devam edeceğiz. UFO'yu nasıl sökeceğiz? Camını nasıl takacağız? Bir de şöyle bir şey var. Camlarımız standarttır. Bunu gidip herhangi bir yerden alsanız da bunun boyları bu şekilde 1 metredir. Şimdi buradaki sobamızın da camı ortalama 65 ya da 63 santim falan geliyor diyebiliyoruz. Çünkü sürekli yapıyoruz biz bunu. Şimdi bunu burada şu şekilde gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Yaklaştır biraz kamerayı buraya. Şu an bizim bunu buradan kesmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü bu fazla. Bunu buraya takamayız. Eskiden biz şöyle bir aparatımız vardı. Bunu bu şekilde takıyorduk. Şu şekilde çevirerek kristalle kesiyorduk. Buradan aynı şu şekilde düz bir şekilde kesebiliyorduk. Cihazımızın kristali bozulduğu için
yeni bir aparat aldık. Bunu da videomuzda deneyeceğiz arkadaşlar. Bunu şarjının ucuna takıyoruz. Bu şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Öncelikle ölçümüzü alacağız. Ölçümüzü aldıktan sonra camımızı keseceğiz, sobamızı açacağız ve değiştireceğiz. Hep birlikte videomuzda ilerleyeceğiz arkadaşlar. Tabii öncelikle ben cam ölçüsünü alacağım ki önce camımızı hazır edelim. Arkadaşlar sobamızı sökerken her iki taraftan sökmemiz lazım. Çünkü eşit bir şekilde çıkartmamız gerekiyor. Termostat tamir olsaydı sadece bu tarafı sökecektik. Bir de şunu belirteyim arkadaşlar sizlere yine. Normalde sobamız şu şekilde duruyor. Gördüğünüz gibi burada emniyet modu var arkadaşlar. Yani bu şekilde düz durduğu zaman bu ağırlık buradaki mandalımıza baskı uyguluyor. Buradan buraya elektriği tamamlamasına yardımcı oluyor arkadaşlar. Eğer diyelim ki sobamız devrildiğinde bu şekilde düştüğünde mandalı geri atacaktır. Geri attığı zaman da elektriği kesecektir ve bu şekilde de yangın çıkmasını engelleyecektir. Tabi bunların hepsini sizlere teferruatla anlatmamın sebebi dediğim gibi bilginiz olsun diye söylüyorum arkadaşlar. Belki herkes bu kadar teferruatla anlatmayabilir. Eğer o bozulursa da sobanız çalışmaz. Termostatınız bozulursa da çalışmaz. Bunların hepsi birbirine paralel bağlantılı arkadaşlar. Az önce de size gösterdiğim termostatın aynısı arkadaşlar. Buraya bu şekilde takılmış. Şimdi biz bunu buradan sökeceğiz. Tabi bunu birkaç kere sök tak yapmışlar herhalde. Biraz uydurma iş yapmışlar. Bizim bununla fazla bir işimiz yok. Şu yandan bunları ayıracağız arkadaşlar. Bunları söküp boşa çıkarabilmemiz için. Sobamız bayağı sert düşmüş. Sert düştüğü için buradaki parçaları kırılmış arkadaşlar. Şu taşlar da kırılmış. Ben şimdi bakacağım elimde böyle bir taş var mı? Var mı? Takabilir miyiz diye. Evet arkadaşlar, biz bu işleri yaptığımız için bizim yedek parçalarımız elimizde mevcut. Şimdi düşmüş, kırılmış. Müşterimiz tabi bunu görmediği için, arkada kaldığı için görmemiş olabilir. Bize de değiştirilmesi gerektiğini de söylemedi ama biz uygun görmediğimiz için değiştireceğiz. Zaten bakın daha çıkartmadan koptu arkadaşlar. Tuttuğum gibi koptu. Bunu kullanmak uygun olmayacaktır. Çünkü çöp. Taksak da kopacaktır. Evet arkadaşlar, şimdi camımızı
dikkatli bir şekilde kesmeye çalışacağız. Ben de bunu ilk defa deniyorum şimdi. Bana pek de şey gibi gelmedi ama bazen bu tarz tamiratlarda arkadaşlar bazen camı çöp edebiliyoruz. İlk defa deneyeceğim, bakalım. Çünkü normalde benim bu aparatım çok güzel. Bu aparattan ben çok memnunum. Bunu 2004'te falan almıştım. Çok eski bir ürün. Bir tane abimiz vardı, toptancımız, ondan almıştım. Bundan pek bulamıyorum. Eğer denk gelirsem 2 tane 3 tane almayı düşünüyorum. Çünkü pratik. Bunu direkt bu şekilde borun içine oturttuğumuz zaman şöyle, burası kırılacağı için size gösterebilirim. Şu şekilde bastırdığımız zaman bu şekilde açıyor arkadaşlar, ama bunun bu şekilde kırmaması gerekiyor. İşte dediğim gibi kristal bozulduğu için maalesef. Şimdi ben bunu buradan yapmış olsaydım arkadaşlar camımız çöp olacaktı. Onun için böyle bir spiral alma gereği duyduk ki camımız hiç olmasın diye. Onun için biz bunu şu an kullanmıyoruz ama çok güzel bir üründü. Eskiden bunu bir çevirmeye hemen camımızı açabiliyorduk. Arkadaşlar, samimiyetimle söylüyorum, ben bu kadar performans beklemiyordum. Hoşuma gitti bu. Şöyle bir spiral ağzı gibi bir şey. Hakikaten güzel kesti. İnanın bu kadar beklemiyordum. Evet. Biraz tabii keserken şarjı gerekiyor. Tabii şimdi bunu her zaman ustalık şey olmayabilir. Camımızı kestik. Şurada ufak bir çıtlağımız oldu. Göstereyim arkadaşlar. Hani burayı kaçırmanın bir mantığı yok. Niye? Bize pek bir zararı olmayacaktır. Çünkü bunun derinliği 1 santimden fazla. Bunu buraya taktığımız zaman gördüğünüz gibi herhangi bir kırık gözükmüyor. Gözükmediği için de ne müşteriye, ne kullanımına, ne de bize bir mahsuru yok arkadaşlar. İlk defa denedik. Tabi burada şimdi video çektiğimiz için böyle ufak bir kaza olabilir. Bir anda kopacağını tahmin etmedim. Şimdi arkadaşlar bunu buraya bıraktık. Şimdi bize şöyle küçük bir kılavuz gibi bir şey lazım. Arkadaşlar bunu niye açıyorum? Size şöyle söyleyeyim bunu öncelikle. Kılavuz gibi düşünün arkadaşlar. Yani şu videoyu gerçekten izleyen birisi elinde ufak bir taklavatı varsa bu sobanın tamirini rahatlıkla yapabilir ve anlatımımız da bu şekildedir. Yani insanların anlayabilmesi, bizleri izlerken gerçekten işinin görebilmesi ve işini çözebilmesi için video yapıyoruz. Yoksa onun haricinde video çekme gibi bir şeyimiz yok. Şimdi arkadaşlar buna nasıl tutturacağız? Çünkü bu buna kısa kalıyor. Gördüğünüz gibi bunu çekemeyiz, edemeyiz. Ne yapacağız? Öncelikle şu şekilde yapacağız. Taşımızın birini takacağız arkadaşlar şu şekilde. Taktıktan sonra şurada bir tane bileziğimiz var. Hemen bunu da takıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu taktık. Bunu taktığımız zaman tel burada yarıda kalacaktır. Onun için buraya biz şöyle bir kablo olur, ip olur. Zarar vermeden buraya bunu getiriyoruz. Telin ucuna şu şekilde bağlıyoruz arkadaşlar. Çünkü ben bunu çektikçe bu şimdi içeride
esneyecek. Esnediği zaman şu arası bu şekilde açılacak arkadaşlar. Şu an bıraktım. Ortalarda bir yerde. Bunu böyle çekiyoruz. Çektikten sonra buradan tutuyoruz. Kılavuzumuzu kurtarıyoruz buradan arkadaşlar. Kurtardıktan sonra diğer taş parçasını buraya takıyoruz. Bunu fazla sıkmaya gerek yok penseyle. Bilek gücüyle sıktığınız zaman işiniz görülecektir. Şu an telimizi taktık arkadaşlar. Herhangi bir esneme de yok. Eğer bu rezistans telini ben şu cama bakayım, sonuna kadar gerdireyim, öyle takayım derseniz öyle bir şey yapmayın. Yaparsanız kopacaktır arkadaşlar. En sağlıklı montaj şekli budur. Tekrar buradan enerji bağlantımızı da yapıyoruz. Tabi burayı penseyle biraz sıkmamız gerekiyor. Çünkü yük buradaki papuca binecek arkadaşlar. Bu böyle gevşek kalırsa kablo yanar. Yandığı için de kopar arkadaşlar. Şu an burayı hallettik. Normalde buraları sökmememin sebebi aslında şuydu. Her soba bir olmuyor. Tabii bizde alışkanlık olduğu için söktük. Aslında sökmesek de bunun tamirini yine yapabilirdik. Normalde bazılarında bunu açmadığın zaman burayı sökemiyorsun. Bu markadan markaya değişiyor. Tabii biz de bunu tahmin etmedik. Direkt söktük. Boşuna sökmüş olduk yan kapakları. Şuradan aradan çekip de sökebilirmişiz arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar pimlerimizi, bunlar aslında pim görevi görüdür. Yoksa bunun burada farklı bir işlevi yok arkadaşlar. Şöyle kamerayı yanaştır buraya. Şurada tırnaklar var arkadaşlar. Bunu böyle takıyoruz ki bu böyle ileri geri kayıp düşmesin diye. Şu şekilde taktık. Aynı şekilde yine bunu taktık. Arkadaşlar bunu normalde böyle takmaya çalışırsanız takamazsınız. Biraz şöyle bombe yapıp şu şekilde esnetmeniz gerekecektir. Tabi bunu biz bir şey yapamayacağız. Çünkü burada arkadaşımız buna uydurmasyon bir şey yapmış. Uydurmasyon olduğu için aynı şekilde biz de vidayı atacağız arkadaşlar. Tamam. Ürünümüzü topluyoruz. Testimizi yapıyoruz arkadaşlar. Testimizi yaptıktan sonra işimizi sonlandıracağız. Evet arkadaşlar, şimdi sobamızı tamirini bitirdik. Şimdi test aşamasına geçeceğiz. Arkadaşlar ürünü rezistans yeni taktığımız için ister istemez şu kenarlardan bir duman çıkabilir. Duman çıktığında korkmanıza gerek olmayacaktır. Çünkü ürün yeni açıldığı için
ürün yeni açıldığı için normaldir arkadaşlar. Şimdi az önce size içeride burada devrilme emniyetini göstermiştim. Diyelim ki bu böyle düz duruyor. Devrildiği zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar cihaz kendini kapatacaktır. Halbuki buradan kapatmadım. Yani bunları size bu kadar teferruatlı anlatmamın sebebi, yani içerideki şeylerin ne işe yaradığını, yani termostatın ne işe yaradığını, işte güvenlik terminin ne işe yaradığını anlayabilmeniz için sizlere bu şekilde teferruatlı anlattım arkadaşlar. Bir de şu şekilde, eğer tamir ederseniz ya da ettirirseniz, diyelim ki şimdi biz bunu yaktık, kapattık. Eğer bunu kucağınıza alıp götürdüğünüzde yan tutarsanız rezistans tekrar kopacaktır. Kesinlikle ufolarımız yandığında düz tutun arkadaşlar. Yani şu şekilde yan tutmayın. Yan tuttuğunuzda yandıkça sürekli oraya akacaktır. Aktığı zaman da koparacaktır arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.